Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufka ile 10 dakika içinde hazırlayıp pişirebileceğiniz nefis bir gözleme tarifi ile geldik. El açması lezzetinde ve çok pratik oluyor. Nasıl yapmış Aysel Sultanım? Hemen detaylarına geçelim. İç harcı için bir tane soğan, kapya ve yeşil biber, bir büyük bir orta boy patates kullanacak. Bunları küp küp doğradı. Patatesi rendeliyor, suyunu da sıkacak. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Soğanı ve biberleri tavaya döküp üzerine patatesi ekliyor. Hepsini çiğ bir şekilde tavaya ekleyip ocağın altını yakıyor. Hepsi bir kavrulacak. Mis kokulu zeytinyağı olmazsa olmazımız ve içerisine sevgisini de katıyor Aysel Sultanım. Çabuk kavrulsun diye tuzu önceden atıyor. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Videomuzu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Aysel Sultanım tuz ve karabiber ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağı kapattı ve soğumaya bıraktı. Mutlaka soğuması gerekiyor. 2 adet hazır yufka kullanacak annem. Şöyle her tarafını yağlıyor. Ondan sonra yufkayı videodaki gibi katlayacak. Gerçekten çok pratik bir gözleme oluyor. Sizler de mutlaka deneyin derim. Yufka miktarını arttırıp veya azaltabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Mutlaka yufkamızın her tarafını ıslatmamız gerekiyor. Kuru yeri kalmasın. İç harç olarak da istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz ama patatesli gerçekten harika oluyor. Böyle biber de ekleyince sanki kabaklı gözleme yiyormuşum ama patatesli de yiyormuşum gibi. Çok ama çok lezzetliydi. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Aysel Sultanım da bizlere gözleme yapıyor. Tabii ki de el açması yaptığı tariflerimiz kanalımızda mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Bu sefer hazır yufka ile hazır yufkadan gözleme yapıyor. Bu şekilde her tarafını ıslattığımızda kupkuru olmayacak hem de açılmayacak. Yani bu katladığımız yerler birbirine yapışacak ve çıtır çıtır bir gözleme olacak. Sizlere tüm bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Annem gözleme tavamızı ısıttı. Ve ateş ayarını sordum anneme. Orta ateş olacak kızım dedi. Yüksek ateşte yanar, kısık ateşte geç pişirir, çıtır olmaz dedi. O yüzden orta ateş çıtır çıtır yapar dedi. Ve mutlaka kızartma yağı kullanıyor, ayçiçek yağı içine. Ve dışına da yapacak kızarırken tabii ki de. İlk önce bir tavayı ısıttı. Bir tane gözlememizi attı ve tekrar göstermek adına annem şöyle hazırlıyor ikinci yufkamızı da. O sırada ben de mutfaktan kareler çekmeye çalıştım. Kesinlikle gösteriş değildir. Sadece mutfağımızdaki düzenimizi, hani siz bizi izliyorsunuz, biz bir aile olduk yani. İzlediğiniz için merak ediyor olabilirsiniz. Acaba pisler mi, temizler mi, mutfak düzenleri nasıl diye. O yüzden aralara koymak istedik. Yani iyi niyetli bir şekilde, tamamen o maksatlı, yani kötü niyetimiz yok. Annem kaşıkla şöyle harcımızı yayıyor, bakın. İsterseniz yapıp buzluğa da atabilirsiniz, peynirli, başka iç harçlı. Ama annem direkt yapıp kızartmayı tercih ediyor. O şekilde daha böyle çıtır çıtır oluyor. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı çok pratik. Hemen çayınız demlenene kadar hazırlayıp ikram edebileceğiniz bir tarif oluyor. Lezzeti de gerçekten el açması tadında oluyor. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Soğuduğu zaman da lezzeti böyle daha da artacaktır. Ben iki türlü de seviyorum. Yani yemekten hemen 10 dakika, 15 dakika önce hazırlayıp ikram edebileceğiniz bir gözleme. Misafir sofralarına da olur. Dilerseniz Ramazan'dan önce yapıp buzluğa atabilirsiniz veya iftara da hazırlayabilirsiniz. Sahurluk da çok iyi olabilir. Ve şunu da söylemek isterim ki gözleme tavası kullanmaya çalışın. Yani döküm bir tava olması gerekiyor. Kesinlikle soğuk tavaya koymayın. İyice ısınsın. Tamamen ısındıktan sonra yufkalarımızı böyle koyuyor annem ve orta ateşte pişiriyor. Tekrar da söylemiş olayım çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. İsterseniz tereyağı da sürebilirsiniz ama biz kızartma yağı, sıvı yağ tercih ediyoruz. İki tarafını da böyle nar gibi kızartıyor annem ve çıtır çıtır oluyor. Dillere destan bir gözleme.
Yiyen herkes bayılıyor gerçekten, tadını unutamıyor. Yani 40 yıl geçse bile tadını unutamaz diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir olay yaşamıştık. Dilerseniz iç kısmına kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Yani tamamen sizin tercihinize kalmış. Çok yakışıyor. Eridiği zaman böyle mükemmel oluyor. Bakın nar gibi kızardı. Bu arada tavanız kirlenirse böyle bir havlu peçeteyle silebilirsiniz. Çünkü tavanın üzerindeki yağ böyle diğer gözlemeyi, pişireceğiniz gözlemede yanıksı lekeler oluşturur. Yani gözlemenizi mahvedebilir. O yüzden temiz bir tavada çalışmak çok daha iyi olacaktır, benden söylemesi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve ayrıca annemin pişirdiği yufkalar kabarıyor, daha sonra görebilirsiniz. Gözlemeler hazır olduktan sonra yanına peynir, domates, salatalık, bir demlikte çay demlediğiniz zaman harika bir kahvaltılık veya 5 çayı ikramı olabilir. Sizlere hemen şöyle gösterelim ikinciyi de. Bu arada her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Bu çekimlerimizin yanı sıra Aysel Sultanımın tariflerini canlı canlı da izleyebilirsiniz. İnşallah az sonra ben de tatlı hazırlayacağım. O canlı yayınımıza da katılırsanız seviniriz. Bakalım nasıl bir tatlı hazırlayacağım. Aysel Sultanım kadar olamasam da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Aysel Sultanım içerisine sevgisini katıyor ve yılların tecrübesi ve bana da her şeyi öğretmeye çalışıyor. Ondan öğrendiklerim bana en büyük mirastır. Yani annelerimizi üzmeyelim. Benim annem rahmetli oldu. Benim Aysel Sultanım aslında teyzem ama bana annelik yaptı. Benim annemdir. Yani çocuklarından ayırmadı, hatta üstün bile tuttu. Kimseye ezdirtmedi beni, okuttu, büyüttü. Yani ağladıysam ağladı, güldüysem güldüm. Böyle gerçekten sevdiğini biliyorum ve tek kişi olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden annelerimizi üzmeyelim. Çok güzel şeyler hazırlıyorlar, değerini bilelim. Hayattayken çok önemli bunlar. Bakın gözlemeler bile hazır yufkadan olsa bile ne kadar emek istiyor yani. Aysel Sultanımın bu arada el açması gözleme tarifleri de mevcut. Aysel'in yemekleri gözleme yazarsanız veya etli ekmek yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Çok güzel tarifleri mevcut. Aysel Sultanım hazır yufkadan patatesi gözleme yaptı. Bakın şu şekilde hazır, çıtır çıtır, misler gibi. Bizlere afiyet, sizlere fikir olsun inşallah. Tarifimizi yapıp denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizlerden yorum bekliyoruz, iyi veya kötü. Aman ya Rabbim, anacığım ne güzel hazırladı kız. Pek güzel oluyordu. Anacığımın ellerine sağlık. Videoyu beğenen elleriniz para görüyorsun inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Göz hakkınızı helal edin. Allah elimizden almasın, bereketini versin inşallah. Videonun sonuna balkonumuzdan kareler de ekledim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.